Nahl 68-69 dişi bal arısı. Arapçada kelime cinsiyet olarak ikiye ayrılır. Hani İngilizce'de de he, she diyoruz ya, ondan biraz daha farklı şekilde. Kürtçe bilen arkadaşlarımız var. Kürtçe'de de değil mi? Erkeğe farklı hitap ediyorsunuz. Kadına farklı hitap ediyorsunuz. Birçok dilde bu var. Arapçada da bu var. Müennes var. Dişi demek. Bir de müzekker var. Erkek demek. Yani bir eşyada, hayvanda, nesnede, bitkide, fiilde o dişi ise müennes, o erkek ise müzekker. Şimdi Arapçanın cümle yapısında fail ile fiilin arasında böyle bir uyum vardır. Yani bir eylemi işleyen fail müennesse, dişi ise fiil ne olur? Fiil de dişi geliyor. Peki bir eylemi işleyen erkekse, yani müzekkerse, o fiil hangi siga ile gelir? Gene müzekker erkek sigasıyla gelir. Anladınız mı burayı? Problem yok değil mi? Failimiz dişi, fiil ne olur? Dişi. Peki işi işleyen erkekse fiilimizde erkek gelecek. Çok güzel bir uyumdur. Muazzam bir uyumdur. Şimdi Nahl suresini okuyalım. Arıyı anlatıyor. Ve Rabbim bal arısına şöyle ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine yuvalar edin. Nahl 69. Sonra her türlü besleyici ürünlerden ye. Rabbinin koyduğu kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git. Bir yavru bal arısı doğar doğmaz bir günlük mesafeyi gidip bir günlük mesafeyi geliyor. Hem de navigasyonsuz ve pusulasız. Onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde şerbet, yani kıvamında bir sıvı çıkar ki onda insanlara şifa vardır. Ne oluyor bu sıvı? Bal. Her şehrin en meşhur gıdası nedir? Bal ve ceviz. Her şehirde meşhurdur. İşte bunda da düşünen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Arının erkeğine de dişisine de nahl deniliyor. Arapçanın bazı kelimelerine semai deniyor. Yani biz geldiği gibi kabul ederiz manasında. Bu da o şekilde. Arının erkeğine de dişisine de nahl deniyor. Şimdi ayette az önce ev edin dedi. Acaba bunu erkeğe mi söyledik, dişiye mi söyledi? Çok enteresan. Şimdi erkeğe söylese ittehiz demesi lazım ama ittehizi diyor. Yani dişi söylüyor. Her türlü meyvelerden ye derken şimdi erkeğe söylese kül der ama külü diyor. Yani dişiye söylüyor. Rabbinin yollarına gir derken erkeğe söylese üslük diyecek ama üslüki diyor. Yani dişiye söylüyor. Balonu karnından çıkar ifadesindeki o onun zamirini erkeğe söylese ne diyecek? Hü diyecek. Ama burada ne diyor? He diyor. Yani dişiye söylüyor. Bakın 1400 yıl önce. Yani diyor ki ayet, bütün eylemlerin sigası neydi? Müennes mi, müzekker mi? Müennes, dişi. O zaman faili dişi. 1400 yıl önce diyorsunuz ki bu eylemlerin hepsini yapan dişi bal arısıdır. Böyle bir şey mümkün mü? Bakın. Yıllar sonra ortaya çıkıyor ki az önce bahsettiğimiz bütün eylemlerin faili erkek değil, dişi bal arısı. Biz düz mantık birine sorsak bu işleri erkek mi yapar, dişi mi? Düz mantık erkek der. Ama ayet dişi bal arısı diyor. Bak, kovanı inşa etmek, her türlü meyvelerden yemek bal özü için, Allah'ın vahyettiği yola girmek, balı karnından çıkarmak. Bütün bunların faili erkek değil, dişi bal arısıymış. Ve ayetteki sigalar müzekker, yani erkek değil, müennes, yani dişi. 1400 yıl önce bir insan çıkıp iddiada bulunuyor. Elimdeki Kur'an'dır, Allah'ın kelamıdır diye. Ve şu inceliğe bakar mısınız? Söylediği şeyde bu işleri yapan dişi bal arısıdır diyor. Çok büyük bir iddia değil mi sizce? İnanılır gibi değil. Erkek arının tek vazifesi kraliçe arıyla üremek. Vazifesini yerine getirdikten sonra da dişi arılar kovandan kovuyor. Ondan sonra da çok yaşayamıyor zaten. Kısa sürede ölüp gidiyor. Kur'an bu bilgiyi 1400 yıl önce veriyor. O asrın insanı. Unutmayın, gel seninle Ceziretül Arab'a gidelim. O asrın insanı 1400 yıl önce böyle bir bilgiyi. Mümkün mü böyle bir şey? Demek ki Kur'an istisnasız arıya vahyeden zatın kitabıdır. Çok net değil mi? Çok yalın değil mi? Peki çok tehlikeli değil mi? O dönemde bir iddiada bulunuyorsunuz ve iddianızın inceliğinde hayır bu işi dişi bal arısı yaptı diyorsunuz. O dönemde. O dönemde, yani zoolojinin olmadığı bir dönemde bunu söylüyorsunuz. İnanılmaz. Devam edelim. Ankebut 41, dişi örümceğin evi. Okuyayım mı Ankebut 41? Allah'tan başka varlıkların korumasına sığınanların durumu örümceğin durumuna benzer. Örümcek ağını kendine bir yuva edinir ama yuvaların en çürüğü de örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi diyor. Şimdi ayette geçen ankebut ile dişi örümcek kastediliyor. Ayette edindi manasına gelen ittehazet fiilin
Dişi sigası. Az önce konuştuk. Aklınıza geliyor değil mi? Müennes yani. Yani diyor ki o evi erkek örümcek mi yapar diyor? Hayır, dişi örümcek yapar diyor. O siga ile. Yıllar sonra araştırmalarda ortaya çıkıyor ki gerçekten de örümceğin evini yapan erkek değil, dişi örümcek. Çok az hayvanlarda dişi erkekten büyüktür. Çok az hayvanlarda. Birisi de dişi örümcektir. Dişi örümcek erkeğinden öyle büyüktür ki evi yapma, avlanma vesaire. Üreme esnasında da erkek elinden kaçtı. Kaçamasa erkeğini de yiyor. Güçlü, kuvvetli yani erkeğinden daha büyük dişi örümcek. Gerçekten şurada mesela bir balık akvaryumumuz var değil mi? İçinde aksolot var. Örümcek akvaryumu yapalım. Ayırt edebilir miyiz onun dişisiyle erkeğini? Yani ama ayet çok ince sigalarla bunu ayırt ediyor. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Örümceğin evinin çürüklüğü de bu mecaz manadan geliyor. Hani dişi örümcek o evi yapıyor ama erkeğini bile o evin içerisinde yiyor. Normalde bir hayvan evini neden inşa eder? Avcılardan korunmak için. Başka? Sıcak soğuktan korunmak için. Peki dişi örümcek ne için inşa ediyor evini? Korunmak için mi? Avlanmak için. İşte evlerin en güvenilmezi dediği de ayetin bu mana. Avlanmak için bir ev o ev. Adeta mescidi dırar gibi. Nasıl mana? Bakın tehlikeyi siz de okuyabiliyor musunuz? Yani öyle iddialarda bulunuyorsunuz ki o dönem bunu bilen birisi ya da 100 yıl sonra, 200 yıl sonra, 1000 yıl sonra bilen birisi çıkıp dese ki ya böyle değil ama tam tersi dese bütün davanız gitti. Bütün davanız gitti. Riskli mi risksiz mi? Çok riskli meseleler. Yani ayetin bunlardan bahsetmesi çok enteresan değil mi? Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.